Ölüm antik Roma'da bir son değil, bir geçişti. Bir insanın dünyadaki varlığı sona ererken geride bıraktığı hikaye yaşamaya devam ediyordu. Bu hikaye bazen bir şiirde, bazen bir yazıtta ama en güçlü şekilde taşın üzerinde yaşıyordu. Bugün sizi Roma İmparatorluğu'nun en estetik ve en derin dönemlerinden birine götüreceğiz. Sanatın, felsefenin ve ölümün iç içe geçtiği bir çağa. İmparator Hadrianus dönemine. Bu videoda Roma cenaze geleneklerinin nasıl değiştiğini, lahitlerin nasıl birer sanat eserine dönüştüğünü ve ölümün nasıl anlatıldığını keşfedeceğiz. Milattan sonra 117 ila 138 yılları arasında hüküm süren Hadrianus, Roma tarihinin en entelektüel imparatorlarından biriydi. Yunan kültürüne duyduğu hayranlık, sanatta köklü bir değişimi beraberinde getirdi. Heykeller daha idealize edildi, figürler daha duygusal ve daha derin işlendi. Ve bu değişim yalnızca yaşamı değil, ölümü de etkiledi. Artık mezarlar sadece gömü alanları değil, bir kimliğin ve hafızanın temsilcisi haline gelmişti. 2. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Roma dünyasında önemli bir kırılma yaşandı. Yüzyıllar boyunca yaygın olan kremasyon yani ölü yakma geleneği yerini giderek gömüye yani inhumasyona bıraktı. Bu değişimin ardında bir inanç sistemi vardı. Hristiyanlık. Özellikle Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte bedenin ölümden sonra yeniden dirileceği düşüncesi yaygınlaştı. Bu yeni inanç bedeni koruma fikrini ön plana çıkardı. Ve böylece lahitler Roma dünyasında hızla yaygınlaşmaya başladı. Hadrianus döneminde lahit üretimi büyük bir ivme kazandı. Artık sadece Roma'da değil, imparatorluğun dört bir yanında lahit atölyeleri kurulmuştu. En önemli merkezler Roma, Atina ve Batı Anadolu'daki mermer atölyeleriydi. Özellikle Anadolu'daki atölyeler kaliteli mermerleri ve güçlü kabartmalarıyla öne çıkıyordu. 2. ve 3. yüzyıllarda lahit üretimi öylesine yaygınlaştı ki artık bu durum gerçek bir endüstriye dönüşmüştü. Akdeniz boyunca taşınan lahitler bir sanat eserinin aynı zamanda ticari bir ürün olabileceğini gösteriyordu. Roma İmparatorluğu'nun geniş coğrafyası lahit tasarımlarında da farklılıklar yarattı. Batı eyaletlerinde lahitler genellikle mezar yapılarının içine yerleştiriliyordu. Bu nedenle lahitin üç tarafı işleniyor, arka yüzeyi boş bırakılıyordu. Kapakları ise çoğunlukla düz ya da hafif eğimliydi. Doğu eyaletlerinde ise özellikle Anadolu'da durum tamamen farklıydı. Lahitlerin dört bir yanı görülebilecek şekilde tasarlanıyor, bu yüzden dört tarafı da detaylı biçimde işleniyordu. Kapakları üçgen aralıklıydı ve küçük bir tapınağı andırıyordu. Bu tasarım ölüyü adeta kutsal bir yapının içine yerleştiriyormuş hissi yaratıyordu. Bugün günümüze ulaşan Roma lahitinin sayısı yaklaşık 5000 civarında. Bu lahitler arasında en yaygın olanlar girland yani çelenk motifleriyle süslenmiş olanlar. Bu süslemeler doğanın döngüsünü ve yaşamın sürekliliğini simgeliyor. 2. sırada ise mitolojik sahneler yer alıyor. Bu tür lahitler genellikle zengin ve eğitimli kişiler tarafından tercih ediliyor. Mitoloji burada sadece bir süsleme değil, ölümün anlamını açıklayan bir anlatı aynı zamanda. İşte bu eserler arasında en dikkat çekici olanlardan biri de Orastes lahti. Bu lahitte suç, kader ve arınma temaları güçlü bir şekilde işlenmiş. Ve bize şunu gösteriyor. Roma'da ölüm bile bir hikaye. Hadrianus dönemi lahitlerinde semboller büyük önem taşıyor. Eros figürleri ruhun ölümsüzlüğünü yansıtırken Dionysos sahneleri yeniden doğuşu simgeliyor. Filozof portreleri ise bilgelik ve
ruhsal yükselişi temsil ediyor. Bu dönemde ölüm korkulan bir son değil, anlaşılması gereken bir geçiş. Öyleyse şu sonuca varıyoruz. Hadrianus döneminde lahitler yalnızca bir mezar değil, bir kimlik, bir inanç ve bir hikaye haline gelmiş. Taşa kazınan bu anlatılar insanın ölüm karşısındaki en derin sorularına verilen cevap. Ve belki de en önemlisi, Roma dünyasında ölüm bile sanata dönüşmüş durumda. Videonun bu bölümünde Roma lahit sanatının en etkileyici örneklerinden birine bakacağız. Orastes Lahti. Bu eser yalnızca bir mezar değil, trajedi, suç ve arınmanın taşa kazınmış hali. Tarihsel bağlamına baktığımızda bu lahit Hadrianus'un iktidarının son yıllarına tarihleniyor. Üzerinde bulunan ve milattan sonra 132-134 aralığına işaret eden tuğlalar sayesinde Roma dünyasında tarihi kesin olarak bilinen nadir lahitlerden biri. Bu durum eseri sanat tarihi açısından son derece değerli kılıyor. Çünkü yalnızca neyi anlattığını değil, ne zaman yapıldığını da kesin olarak biliyoruz. Orastes, Agamemnon ve Klitemnestra'nın oğlu. Truva Savaşı'nın ardından ailesine dönen bu trajik karakter hayatının en korkunç kararını vermek zorunda kalıyor. Annesi ve onun sevgilisi tarafından öldürülen babasının intikamını almak. Ve böylece Orastes kendi annesini öldürür. Ama bu eylem onu özgür kılmaz. Tam tersine onu sonsuz bir kabusun içine sürükler. Bu cinayetin ardından Orastes Erinistler tarafından takip edilmeye başlar. Bu varlıklar yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir işkenceyi temsil ediyor. Suçluluk, vicdan ve kaçınılmaz bir delilik. Orastes artık sadece bir katil değil, aynı zamanda kendi zihninin mahkumu. Tüm bu yaşananların sonunda Orastes Atina'ya ulaştı. Burada tanrıların huzurunda yargılandı. Apollon ve Athena devreye girdiği, bir insanın işlediği suç ilahi bir mahkemede tartışıldı ve karar verildi. Orastes suçsuz bulundu. Bu karar yalnızca bir beraat değil, aynı zamanda bir arınma anlamını taşıyor. Bir insanın işlediği en büyük suçtan bile kurtulabileceğinin simgesel bir anlatısı. Lahit üzerindeki anlatım tekniğine baktığımızda, üzerindeki hikaye lahit üzerinde tek bir sahneyle anlatılmıyor. Aksine aynı yüzeyi üzerinde Orastes'in birden fazla anlatısı var. Bu antik sanatın en etkileyici anlatım tekniklerinden biri. Sürekli anlatım. Yani zaman tek bir yüzeyde akmaya devam ediyor. Orastes'in suçu, deliliği ve arınması tek bir kompozisyon içinde birleşmiş durumda. Heykeltıraşın ustalığı burada açıkça görülüyor. Figürler derin oyulmuş, hareket hissi güçlü, duygular neredeyse taşın içinden dışarıya taşar şekilde verilmiş. Bu eser bu haliyle yalnızca bir hikaye anlatmıyor. İzleyeni o hikayenin içine çekiyor. Orastes Lahti aslında bize şunu gösterdi. Roma dünyasında ölüm yalnızca bir son değil, aynı zamanda bir yüzleşmeydi. Suçla, vicdanla ve kurtuluş umuduyla yüzleşme. Orastes'in trajedisinden sonra şimdi karşımızda Roma lahit sanatının bir başka zirvesi duruyor. Velletri Lahti. Bu eser Hadrianus dönemine tarihlenen en ünlü mermer lahitlerden biri ve bize ölümün sadece acı değil, aynı zamanda umut ve dönüşüm içerdiğini anlatıyor. Lahit 1955 yılında Velletri yakınlarında keşfedilmiş. İçinde 7 yetişkin ve 2 çocuğa ait toplam 9 iskelet bulunuyordu. Bu durum lahitin tek bir kişiye değil, bir aileye ait olabileceğini düşündürüyor. Eser, antik dünyanın en değerli taşlarından biri olan Paros mermerinden yapılmış. Bu mermer
hem dayanıklılığı hem de ışığı yansıtma biçimiyle heykeltıraşlar tarafından özellikle tercih ediliyor. Velletri Lahti'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri mimari bir yapı gibi tasarlanmış olması. Lahti'nin gövdesi yatay bir kuşakla ikiye ayrılmış. Alt bölümde güçlü ve yük taşıyan figürler yani atlantlar yer alıyor. Üst bölümde ise karyatitler bulunuyor. Bu düzenleme yalnızca estetik değil, aynı zamanda sembolik. Alt ve üst dünya, yük ve denge, yaşam ve ölüm arasındaki ilişki. Lahit üzerindeki sahneler derin bir mitolojik anlatı sunuyor. Bir yanda Herakles ve onun ünlü 12 görevi. Bu görevler Lahit'in kısa yüzlerine ve arka kısmına yayılmış. Her bir sahne güç, mücadele ve insanın sınırlarını aşma çabasını simgeliyor. Diğer yandaysa çok daha duygusal bir hikaye var. Alkestis, kocasını kurtarmak için kendi hayatını feda eden bir kadın. Ama hikaye burada bitmiyor. Herakles onu yeraltı dünyasından geri getiriyor. Bu sahne ölümden geri dönüşün en güçlü sembollerinden biri. Ve bir başka sahne Persephone'nin kaçırılması. Yeraltı dünyasına iniş ve doğanın döngüsünü simgeleyen bir mit. Velletri Lahti bize tek bir mesaj vermiyor. Aksine birden fazla anlam katmanı sunuyor. Herakles'le mücadele ve zaferi, Alkestis'te fedakarlık ve sevgiyi, Persephone ile de ölüm ve yeniden doğuşu anlatıyor. Bu lahit ölümün farklı yüzlerini bir araya getirdi. Korku, umut ve yeniden başlama ihtimali. Hadrianus döneminde lahitler yalnızca ölüleri saklamak için değil, insanın en derin duygularını anlatmak için kullanıldı. Velletri Lahti bu anlatının en güçlü örneklerinden biriydi. Ve bize şunu hatırlattı. Ölüm belki de bir son değil, başka bir hikayenin başlangıcıdır.